İki çocuklu 4 kişilik çekirdek aile tatile giderler. Anne, şehrin stresinden ve iş yükünün bunaltıcılığından bir süreliğine uzaklaşmak için bu tatili ayarlamıştır. Oldukça izole bir yerde, müstakil bir evdedirler. Bir süre sonra bir gece vakti evin esas sahibi olan baba ve kız kapılarına gelir. Onların gelmesiyle birlikte aslında yaklaşmakta olan felaketi de öğreniriz. Buraya kadar tipik bir felaket öyküsü gibi görünüyor film. Evet, zaten öyle de gelişiyor. Navigasyon sistemleri çöküyor, bütün dijital haberleşme duruyor. Tabii bunun arkasından da bir takım felaketler gelmeye başlıyor. Dünyanın sonuna doğru mu gidiyoruz? Olabilir. Zaten filmin adı Dünyayı Ardında Bırak. Anne çok bunalarak dünyayı ardımızda bırakıp bir tatil yapalım diyor. Fakat tatilde de onları felaket takip ediyor. Ama özellikle annenin kapısına gelen insanlara karşı olan güvensizliği, korkusu ve onlara karşı tavırları aslında tüm iletişim araçlarına rağmen insan olarak birbirimizden ne kadar koptuğumuzu gösteriyor. Evet, dijital sistemlerin çökmesiyle film sana bir felaket senaryosu sunuyor. Ama bu önemli değil. Bu felaket karşısında insanların nasıl davrandıkları önemli. Zaten hikayede bunu inceliyor film boyunca. Bir felaket anında bile insanların birbirlerine bu kadar anlayışsız, acımasız davranması esas korkunç olan. Dünyayı ardında bırak, işte tam da bu noktada seyredilmesi ve üzerinde düşünülmesi gerekli bir film. Genel olarak sürpriz bozanlardan uzak duruyorum. Bu filmle ilgili de sürpriz bozan vermek istemiyorum ama bir sahnede bir babanın başka bir adama yalvarması beni oldukça etkiledi. Özellikle o bölümün altını çiziyorum. Bu filmin yapımcılarından ikisi Michelle ve Barack Obama. Bu ilginç tabii. Yönetmen Sam Esmail, Julia Roberts, Marshall Ali ve Ethan Hawke'ı bir araya getirmiş. Film özellikle şu son günlerde yaşadığımız tüm sosyal medya felaketleri üzerine de durup düşünmemiz için bir fırsat. Son olarak şunu vurgulayabilirim. Tüm iletişim araçlarından ve dijital sistemlerden mahrum kaldığında, bütün bunlar bir gün çöktüğünde birbirimizle güvenmekten başka ne yapabiliriz? Nereye sığınabiliriz? Bunu düşünmemiz ve karakterlerle empati kurmamız için bir fırsat bu film. Netflix'te seyredebilirsin.